Nitinol şekil hafızası olan bir metal ve hafızasındaki orijinal şeklini geri kazanabiliyor. İlk bakışta bu biraz ilginç ve spesifik gelebilir. Ancak nitinol ile hayatımızda çok kez karşılaşıyoruz. Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinden Doçent Doktor Sinan Aksöz şekil bellekli malzemeler üzerine çalışıyor ve bize şekil bellekli malzemeleri kısaca anlattı. Şekil belirli malzemeler basit anlamda oda sıcaklığında kolaylıkla şekillendirilebilen, belli bir sıcaklığın üzerine çıkartıldığında eski formlarını geri alabilen malzeme grubundandır. Nitinol de bu şekil bellek alaşımlardan sadece bir tanesidir. Nitinol hem maliyeti hem sağladığı yüksek şekil bellek etkisi ve birçok özellikleri sayesinde ülkemizde ve özellikle dünyada yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu kullanım alanları ise uzay sanayinden tıp sektörüne, otomotiv sanayinden beyaz eşya sektörüne ve daha birçok mühendislik alana hitap edebilen bir malzeme grubudur. Bugün hızlı trenlerden F-14 uçaklarına, Boeing serisi uçaklarına önemli materyaller sağlayabilmektedir. Nitinol keşfedilen ilk şekil bellekli alaşım değil. Bundan önce araştırmacılar altın paladyum alaşımı ile çalışıyorlardı. Ancak bu alaşımın düşük şekil hafıza özelliği ve yüksek maliyetlerinden dolayı kullanım alanı yayılmadı. Nitinol adını nikel titanyum ve keşfedildiği yer olan Naval Ordnance Laboratory's'ten almaktadır. Nitinol'ün şekil bellek özelliğinin keşfi birçok önemli buluş gibi tesadüf eseri olmuştur. William J. Bueller adında bir bilim adamı, dünya atmosferine girecek roketlerin daha dirençli olması için burun konilerinde kullanılacak bir malzeme geliştirmek istiyordu. Bu çalışma sırasında nikel ile titanyum elementlerini alaşımladı. Bu alaşımdan üretilen külçeler sıcak ve soğuk halde yere düştüğünde alaşımdan iki farklı ses çıkıyordu. Bueller ve arkadaşları bu malzemenin sıcak ve soğukta farklı özellikler sergileyeceğini anladılar ve geleceğe yön verecek olan şekil hafızalı metali burada keşfettiler. Nitinol'ün şekil bellek özelliği 3 şekilde karşımıza çıkabilir. Bunlardan ilki tek yönlü şekil bellek etkisidir. Tek yönlü şekil bellek etkisinde nitinolün dönüşüm sıcaklığı oda sıcaklığının üzerindedir. Bu etkide nitinol, oda sıcaklığında martensit denilen deforme edilebilen bir fazdadır. Bu iç yapı fazı malzemenin soğuk deformasyonuna izin verir ve malzemenin şekli kolayca değiştirilebilir. Şekli değiştirilen malzeme dönüşüm sıcaklığının üzerine çıkarılırsa martensit fazı östenit faza geçerek malzeme hafızasındaki şekle geri dönmeye başlar. Sıcaklık östenit finish denilen noktaya ulaştığında malzeme iç yapısı tamamen östenite dönmüş ve malzeme eski şeklini geri kazanmıştır. Buna tek yönlü şekil bellek etkisi denmektedir. Bir diğer etki çift yönlü şekil bellek etkisi olarak karşımıza çıkar. Bu etkide malzeme tek yönlü şekil bellek etkisindeki gibi davranırken burada bir fark gözlemlenir. Malzeme ısıtıldığında hafızasındaki birinci şeklini kazanmaya başlar. Sonrasında ise malzeme soğutulur ve ikinci şeklini kazanır. Bu sayede malzeme sıcak ve soğukta iki farklı şekle sahip olmuş olur. Buna çift yönlü şekil bellek etkisi denir. Nitinolün şekil bellek etkisinin kullanımında en yaygın olarak gözlemleneni ise süperelastiklik etkisidir. Burada malzemenin dönüşüm sıcaklığı oda sıcaklığının altındadır. Oda sıcaklığında süperelastik olan nitinol hafızasındaki şeklini her zaman korumak ister ve şeklinde deformasyon meydana gelmez. Çelikten 10 kat daha fazla mukavemet sergileyen nitinolün bu özelliğine ise süperelastiklik denir. Nitinolün dünya üzerinde en yaygın kullanım alanı medikal alandır. Vasküler stentler medikal alanda kullanılan nitinol malzemelerden biri. Bu stentler oldukları boyuttan o kadar küçülürler ki yarıçapı 5 mikrondan daha küçük olan bir damarın içerisinde bile rahatça hareket edebilirler. Bu sayede damardaki tıkalı bölgeye kolayca ulaşır ve görev yerine geldiğinde ise açılarak tıkanıklığı giderirler.
Nitinole sadece dünyamızda rastlamıyoruz. NASA, Mars'ta kullanılacak olan gezici araçların tekerlerinde yeni bir malzeme deniyor. Bu zamana kadar NASA, Mars yüzeyindeki roverların tekerlerinde kauçuk kaplı sağlam alüminyum jantlar kullandı. Ancak Mars yüzeyindeki eksi 132 derecelere kadar düşebilen sıcaklık değeri bu tekerleği tıpkı bir cam gibi kırılgan hale getiriyordu. Bunun yerine NASA, Mars yüzeyini incelemede kullanılan araçların tekerlerinin zorlu şartlarda deforme olup bozulmasına karşın yeni bir tekerlek geliştirdi. Süperelastik nitinol sarmallardan oluşan bu tekerleğin yüksek deformasyonlara karşı dayanabildiği saptandı. Bu sayede uzay araçları nitinol kullanımı ile birlikte uzayda daha fazla mesafe kat edebilecek ve yeni yerlerin keşfinde önemli bir role sahip olacak. Medikal alandan endüstriyel alana, havacılıktan gözlük sektörüne, dünyadan uzaya kadar uzanan ve tesadüf eseri keşfedilen bu malzemenin bilime ve günlük hayatımıza büyük etkileri oldu ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor.